Sevgili izleyiciler, Almanya'da yeni vatandaşlık yasası 27 Haziran'da resmen yürürlüğe girdi. İşte özellikle Türklerin beklediği yeni yasanın detayları. Yeni yasayla birlikte vatandaşlıkla ilgili hangi uygulamalar geçerli, hangi koşullar altında vatandaşlık alınabiliyor, genel manada vatandaşlık yasasında neler değişti? Alman vatandaşlığına nasıl sahip olunabileceği ile ilgili başvuru hakkı, ikamet süresi, evlilik ve kökenle çeşitli yaş grupları hakkında düzenlemelerin yer aldığı yasada 42 paragraf bulunuyor. Halihazırda kabul edilen yasa değişiklikleri özellikle 4. ve 10. maddede yer alıyor. Vatandaşlığa kabul olma süreci birçok şarta bağlı. Tüm bu şartlar sağlandığında vatandaşlığa geçilebilecek. Ancak bu şartlardan birinin yerine getirilmemesi durumunda vatandaşlığa kabul süreci başarısız sayılacak. Diğer şartlarda özellikle iyi performans gösterilmişse ilgili makamlar bazı durumlarda inisiyatif alıp vatandaşlığa kabulü onaylayabilecek. Daha önce geçerli olan yasaya göre vatandaşlığa kabul edilmek isteyen bir kişinin öncelikli olarak Almanya'da en az 8 yıl yaşamış olması gerekiyordu. Fakat bu süre belli durumlarda kısıtlanabiliyordu. Örneğin bir entegrasyon kursunun tamamlanması halinde minimum ikamet süresi 7 yıla kadar, özel entegrasyon başarılarının sağlanması, örneğin Almanya'da tamamlanmış bir meslek eğitimi veya üniversite eğitimi gibi durumdaysa bu süre 6 yıla kadar düşebiliyordu. Yeni vatandaşlık yasasıyla minimum ikamet süresinin 5 yıla indirilmesi planlanıyor. Başarılı bir entegrasyonla bu asgari süre daha da kısaltılabilecek. Özel entegrasyon başarıları durumunda vatandaşlığa kabul için gereken en kısa süre 3 yıl olacak. Dil bilgisi noktasında belirleyici olan B1 olarak adlandırılan dil seviyesi olacak. Bu vatandaşlık için gerekli olan minimum Almanca bilgisini tanımlıyor. Örneğin Almanca yapılan bir okul eğitimi B1 seviyesini kapsıyor. Başka türlü dil kurslarına da gidilerek gerekli dil sertifikaları alınabilecek. 65 yaş üstü kişiler için dil testi şartı söz konusu olmayacak. Vatandaşlık kazanmak isteyenlerin kendi yaşam giderlerini karşılayabilmesi şartı da devam ediyor. Ancak bu şartın yerine getirilmesi için gereken gelir miktarı farklılık gösterecek. Örneğin kaç kişinin hangi yerde ve hangi yaşam koşullarında yaşadığı, gelirden kaç kişinin geçindiği ve ailede başka çalışan kişilerin olup olmadığı gibi faktörler de etkili olacak. Bugüne kadar Alman vatandaşlığına kabul edilmek genellikle mevcut vatandaşlığın terk edilmesi anlamına geliyordu. Bu kuraldan muaf tutulanlar arasında diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarıyla İsviçre, Afganistan, İran veya Fas gibi bazı istisnai ülkelerin vatandaşları bulunuyordu. Bu ülkelerden birinin vatandaşlığına sahip olanlar çifte vatandaşlık hakkına sahipti. Şimdi ise çifte vatandaşlık hakkı sadece belirli ülkelerle sınırlı olmayacak, genel olarak mümkün hale gelecek. Bu durum çoklu vatandaşlığın önlenmesi ilkesinin kaldırılmasıyla sağlanacak. Buna göre diğer yabancı vatandaşlıkların kabul edilmesine izin verilecek, Alman pasaportu terk edilmek zorunda olmayacak. Almanya'da vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişilerin yasal olarak ülkede bulundukları ve Alman pasaportuna sahip olma konusunda meşru bir ilgiye sahip olduklarını kanıtlamaları için bazı kişisel belgeleri sunmaları gerekecek. Vatandaşlık işlemleri için sunulması gereken belgeleri söyleyelim şimdi. Bir doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, aile kayıt defteri, yabancı kimlik belgeleri, örneğin pasaport kimlikleri veya yabancı kimlik belgeleri, velayet belgeleri 16 yaşın altındaki kişiler için geçerli, isim değişikliği belgeleri, oturma izni, diğer vatandaşlık durumlarına dair belgeler. Almanca dilinde güncel tanımlanmış üniversite eğitimi veya meslek eğitimi belgeleri, işlemleri kolaylaştırılabilir. Aynı şekilde tamamlanan dil kurslarına ait dokümanlar da bu süreçte faydalı olacak. Peki vatandaşlık başvurusunun maliyeti ne kadar? Merak edilenlerden bir tanesi de bu. Vatandaşlık başvurusu için sabit bir ücret alınıyor. Şu anda bir kişi için bu ücret 255 euro. Yeni vatandaşlık yasası çerçevesinde de bu ücret aynı kalacak. Aynı anda vatandaşlık başvurusunda bulunacak. Reşit olmayan aile fertleri içinse bu maliyet her bir kişi için 51 euro artmış olacak. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.